Asya ve Avrupa'da ekosistemlerin sağlığı açısından önem taşıyan bozkurtlar, bahar ve yaz mevsimlerinde yavrularını büyütüyor. Ne yazık ki önyargı ve kötü niyet sonucu pek çok kurt yavrusu da tam bu sıralar insanlarca doğal ortamında yakalanıp öldürülüyor ya da esaret altına alınıyor. Kışın zorlu koşulları altında bile doğa mücadelesini sürdürür. Soğuk ve karla kaplı manzaralar hayvanların hayatta kalma becerilerini sınar. Ancak bu sert mevsim yaban hayatı için bir dönüşüm ve direniş zamanıdır. Böylece kış doğanın sürekli döngüsünde hayatta kalmanın ve yeniden başlamanın simgesi haline gelir. Kurtlar gibi yırtıcılar, karın altında uyuyan hayatın ritmine uyum sağlayarak avlarını bulmak ve sürülerini beslemek için olağanüstü yeteneklerini kullanırlar. Bu videoda bozkurtların yaşadığı bu zorlukları ve onların ekosistemdeki önemini detaylı bir şekilde ele alacağız. Bozkurtlar hem fiziksel özellikleri hem de kültürel anlamlarıyla dikkat çekici bir canlıdır. Bu etkileyici yırtıcı, güçlü bir yapıya sahip olup yaklaşık 4-5 bin bireyle ülkemizde yaşamını sürdürmektedir. Bozkurtlar, birçok medeniyet ve kültürde önemli bir simge olarak kabul edilmiş, korku ve saygının yanı sıra yeryüzündeki en ikonik canlılardan biri olarak anılmıştır. Bu özellikleriyle bozkurtlar, doğanın ve kültürlerin zenginliğini simgelemektedir. Bozkurtların avcılıkta üstünlük sağlayan özellikleri arasında azim, üstün koku alma yeteneği, keskin görüş, güçlü hafıza, güçlü çene kasları ve keskin dişler yer alır. Bu yetenekler onların hızlı koşmalarını, etraflarındaki en ince detayları bile algılamalarını ve gece gündüz iyi görmelerini sağlar. Böylece avlarını etkili bir şekilde tespit edip yakalarlar. Bu özellikler bozkurtları doğanın en yetenekli avcılarından biri yapar. Kurtların beslenme alışkanlıkları yaşadıkları coğrafyaya göre farklılık gösterir. Büyük otçullar genellikle tercih edilir. Av spektrumları kemirgenlerden tavşanlara, yaban keçilerinden geyiklere kadar genişler. Bozkurtlar, avladıkları türler üzerinde önemli bir düzenleyici etkiye sahiptir. Aşırı nüfus artışını önler, hastalık yayılımını kısıtlar ve genetik olarak güçlü bireylerin hayatta kalmasını teşvik eder. Ayrıca otçulların bitki örtüsü üzerindeki baskısını sınırlayarak ekosistemlerin dengesini korurlar. Bozkurtlar, üstün avcı olmalarına rağmen yaşam alanlarında yeterli av bulamadıklarında açlıkla karşı karşıya kalabilirler. Bu durum, kurtların beslenme kaynaklarını çöplükler ve sokak köpekleri gibi alternatiflere yönlendirmesine neden olur. Ancak bu tür beslenme alışkanlıkları kurtları, kuduz, parvovirüs, uyuz ve köpek hepatit virüsü gibi ölümcül hastalıkların riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Karlı ve soğuk kış ayları, otçul hayvanlar için zorluklar yaratırken, kurt sürüleri için avantajlı bir döneme işaret eder.
Bu mevsimde zayıf ve hasta hayvanlar kolay av haline gelir ve böylece kurtlar için sık sık avlanma fırsatı doğar. Kış aylarında kurtlar daha büyük gruplar halinde avlanır ve bu sürülerin hayatta kalması bölgedeki büyük av varlığına bağlıdır. Ayrıca kış kurtlar için çiftleşme mevsimi olup Şubat ve Mart ayları çiftleşmek için en uygun zamandır. Genellikle bir sürüye bağlı olarak yaşayan kurtlar, anne, baba ve yavrulardan oluşan bir ailedir. Kurtlar ancak 2 yaşında üreyebilir, bu nedenle 2 yaşını dolduruncaya kadar ailelerinin yanında kalırlar. Bir önceki senenin yavruları kendilerinden küçük kardeşlerine bakarak ebeveynlerine yardımcı olur. Anne ve baba çocuklarına karşı daima serttir. Bu yüzden sürünün içindeki hiyerarşi bellidir ve kimse otoriteyi sarsmaya cesaret etmez. Ayrıca akraba olan 2 kurdun çiftleşmesi hiç görülmemiştir. Kurtlar çiftleşmek için yabancı bir kurt bulamazlarsa ömür boyu çiftleşmezler. Akraba olmayan kurtların bilimsel araştırmalar için bir araya kapatılarak izlenmesi sonucu ortaya konulan bu bilgiler doğadaki gerçekleri yansıtmaz. Fakat bu şekilde bir araya getirilen yabancı kurtlar neredeyse her gün birbirleriyle dövüşür. Sürünün başı alfa çiftidir ve onların dışında hiçbir üye çiftleşip yavru yapamaz. Sürünün içinde her üyenin farklı statüsü vardır. Bu yüzden anne kurtlara büyük bir rol düşer. Anne kurt, öncelikle yavrularını güvenle doğurabileceği bir in arayışına girer. İlk tercihleri daha önceden kullanılmış olan inlerdir. Eğer mevcut inler uygun değilse yeni bir in kazmayı tercih ederler. Anne kurtlar inlerini seçerken yiyecek ve su kaynaklarına yakınlığı gibi kritik faktörleri göz önünde bulundururlar. Böylece yavruların beslenme ve hidrasyon ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilirler. Kışın son günleri, anne kurtlar ve sürüler için hayatta kalmanın zorluklarını beraberinde getirir. Zorlu kış şartlarında yiyecek ve su bulmak bir mücadele haline gelirken, inlerindeki sıkı bağlar, soğuğa ve açlığa karşı bir dayanışma örneği sergiler. Ancak günler yavaş yavaş uzamaya ve karlar erimeye başladıkça doğa yeniden canlanma sinyalleri vermeye başlar. İlk çiçeklerin tomurcuklandığı, ağaçların yeşermeye başladığı bu dönemde kurtlar içinde umut yeniden yeşerir. Baharın müjdecisi olan bu canlılık, kurtların yaşam alanlarını da bambaşka bir atmosfere büründürür. Yeni doğan hayvanlar ve yeşeren bitkilerle dolup taşan ormanlar, kurtların avlanma sahnelerine de tanıklık eder. Bu, anne kurtların yavrularını dünyaya getirmeye hazırlandıkları, doğanın uyanışının ve yeniden can buluşunun zamanıdır. Doğumdan sonra yavrular hızla büyümekle birlikte avlanma yetenekleri gelişene kadar sürünün koruması altındadırlar. Bu süreçte yavrular aralarında oynadıkları oyunlar sayesinde avlanma becerilerini geliştirirler ve sürü içindeki rollerini öğrenirler. Bu dönem onların hayatta kalma becerilerinin temelini oluşturur ve kurt yavrularının meraklı ve maceracı doğası bu becerilerin gelişiminde kritik bir rol oynar. Kurt yavruları, sürüdeki bireylerin gösterdiği özen ve korumaya rağmen birçok zorlukla karşılaşır ve pek çoğu yetişkinliğe ulaşamaz.
İlk yıl içinde yüksek oranda kayıp yaşanır. Bunun temel sebepleri arasında açlık ve hastalıklar bulunur. İnsan etkisiyle yaşanan ölümler, yavruların doğal ortamlarından koparılması ve habitatlarını bölen otoyollar nedeniyle genç kurtların ezilmesi gibi faktörler de yavruların yaşamını tehdit eder. Kurt sürülerinde hiyerarşi oldukça net ve katıdır. Kurt sürüsünde bireyler konumlarını bir kere kaybettiklerinde bir daha geri alamazlar. Aksi halde sürü içinde ciddi kavgalar çıkar. Kurtlar, duygu ve isteklerini son derece zengin bir beden dili ve yüz ifadesiyle gösterirler. Korku, sakinlik, öfke, teslimiyet, baskınlık gibi birçok ruh halini ifade edebilirler. Bunda yüz, kulaklar ve kuyruk önemli rol oynar. Bu birçok komplike davranışı içerebilir. Öne doğru duran kulaklar tepkisiz bir ruh halinin göstergesiyken bununla birlikte dişlerin de gösterilmesi saldırgan bir ruh halini işaret eder. Kulakların geriye doğru duruşu ise korku ifadesidir. Bu ifadelerde kuyruğun da rolü büyüktür. Dik duran kuyruk üstünlük işaretiyken, kuyruğun yere paralel tutulması saldırganlık ifade eder. Kuyruğun bacak arasına yaklaştırılması, korku ve teslimiyetin artışını gösterir. Bu derinlemesine gözlem, kurtların sadece güçlü ve bağımsız yırtıcılar olmadıklarını, aynı zamanda karmaşık sosyal ilişkilere ve duygusal ifadelere sahip canlılar olduğunu göstermiştir. Sürülerindeki hiyerarşik düzen, her bir bireyin hayatta kalma mücadelesine nasıl katkıda bulunduğunu ve türlerinin devamlılığını nasıl sağladığını ortaya koyar. Kurtların bu sofistike sosyal davranışları, doğanın ve evrimin ne kadar ince ve detaylı işlediğinin bir kanıtıdır. Şimdi bu vahşi canlıların dünyasından ayrılırken, onların hayatta kalma hikayeleri, zengin duygusal ifadeleri ve karmaşık sosyal yapıları hakkında düşünerek, doğaya olan saygımızı bir kez daha hatırlayalım. Onlar yalnızca kendi yaşam alanlarında değil, dünyamızın da ayrılmaz bir parçasıdır.